Motosiklet hayatımı değiştirdi mi? Yani biz tabii birazcık alırken, ayrılırken, yenisini seçerkenki konuları çok konuştuk. Motor sadece bir araç almak gibi değil. Yani araba alırken hissettiğiniz gibi şeyler değil bunlar. Çünkü motor hayatınıza girdikten sonra hayatınızda bazı şeyler değişiyor. Mesela İstanbul'da motosiklet alımının büyük sebeplerinden bir tanesi o trafikten kurtulmak. Çok da mantıklı ve makul de bir sebep öte taraftan. Ama açıkçası motor hayatıma girdikten beri şehirden kaçmayı değil, kendime gitmeyi öğrendim desem hiç de abartılı olmaz. Çünkü motor dediğim gibi bir araçtan çok daha fazlası. Ruhu olan bir alet. Ruhu olan bir arkadaş. Bir noktadan sonra da o sizin artık motorunuz, aracınız değil, yol arkadaşınız olmaya başlıyor. Yol arkadaşı ediniyorsunuz kendinize ve size asla ihanet etmeyen, asla sizi satmayacak, bazen yarı yolda bırakacak ama yine hep sizin yanınızda olacak bir arkadaş ediniyorsunuz. Motosiklet birazcık böyle bir şey. Ben motosikleti bırakmam. İnşallah hiçbir zaman bırakmam. Böyle beraber yaşlanırız. Beraber uzun yollarımız, uzun anılarımız olur. Tabii sizlerin de aynı şekilde. Ama çekinmeden, tekrar etmekten korkmadan söylemek gerekirse motosiklet çok güzel bir şeydir. Binmeyen herkesin mutlaka birkaç kere tecrübe etmesi gereken bir şeydir bence. Evet, durumlar böyle. Ya motosikletin bir de şöyle bir durumu var arkadaşlar. Rüzgar burnunuza çok karşıdan, özellikle yani biraz vizyonunuz açıksa rüzgar karşıdan ve çok sert bir şekilde burnunuzun içine dalıyor. Ve bu da çevredeki iyi ya da kötü birçok kokuyu çok daha net almanızı sağlıyor. Ben ilk bindiğimde mesela bunu ilk şahit olduğumda çok şaşırmıştım. Hep geçtiğim ormanlık bir yoldan İlk kez motosikletle geçişimde aman Allah'ım demiştim, ya bu nasıl bir koku, yani hakikaten toprağın, kozalağın, ağacın, böyle her şeyin kokusu burnunuza hücum ediyor. Özellikle böyle bir yolda da aynı duyguları yaşadım şimdi tekrar. Mutlu oldum açıkçası. Alın size bir sebep daha yani. Çünkü o kokular gerçekten çok artıyor motorun üzerindeyken. O rüzgarın karşı açıdan gelmesi sebebiyle. Ya motosiklet deyince benim hissettiklerim bunlar. Tabii motosiklet bana öte taraftan da daha sabırlı, daha dikkatli, daha anlayışlı bir insan olmayı da öğretti. Yani neden? Çünkü bir kere şöyle bir durum var. Motorun üzerine oturduğunuzda şunu çok iyi biliyorsunuz ki, acı ama gerçek, bugün ölebilirsin. Motorun üstüne bindiğinde tabii ki bu her şey için geçer. Bu evden çıktığınızda da kurabileceğiniz bir cümle belki ama motorda o ihtimaller birazcık artıyor ve hatta sizin hiç suçunuz olmasa da, hiçbir hatanız olmasa da, çok ufak da olsa ne yazık ki o motor üzerine bindiğiniz andan itibaren bazı ihtimallere açık bir şekilde olduğunuzu bilmeniz, bunu farkında olmanız lazım. İşte tam da bu farkındalıktan dolayı da motosiklete bindiğinizde sakın ha, aman diyeyim. İşte bu farkındalıktan dolayı da siz zamanla çok daha dikkatli, çok daha kontrollü, yani 1000 kere de gittiğiniz bir yol olsa, böyle santim santim ezberinizde olan bir yol olsa yine de dikkat etmeyi, sadece sürdüğünüz araca değil, çevrenizdeki trafikte oluşan her hareketi fark etmeyi öğreniyorsunuz. Bunların hepsine karşı 3 saniye önce önlem almayı öğreniyorsunuz. Bazen alamıyorsunuz da, tabii ki bu da çok doğal, ama almaya çalışıyorsunuz. Bu da sizi aracınızın başındayken daha sakin birine dönüştürüyor. Nasıl? Şimdi araç kullanırken, otomobil kullanırken tüm bu dikkat durumunuz motosikletin %5'i kadardır belki. Dolayısıyla da çok daha diğer duygulara zamanınız, yeriniz var. Yani telefonla oynuyorsunuz bir kere. Telefonla oynarken de ne bileyim sinirlenebilirsin, mutlu olabilirsin, üzülebilirsin. Instagram'da geziyorsun, orada izlediğin bir şeyden etkileniyor olabilirsin gibi. Ama motosiklette öyle bir şansın yok. Önünde sadece yol var ve dolayısıyla hep o anda ve o akıştasın. Ya bu motovloglarda çokça denk geliyorsunuzdur. Hani motorcunun böyle insan en nihayetine motosikleti kullanan, tabii ki bunun
farklı türleri de tipleri de var. İnsandır en nihayet ama genelde farkındaysanız motorcular kavgalarda daha sakin, daha anlayışlı ve daha çözüm odaklı aslında. Yani çok olayı büyütmeyen taraf işin aslında. Ama arabalar pek öyle değil. Yani tabii ki bazen böyle bir kaza atlatıldığında motorcu da gergin olabiliyor. Çünkü ilk başta anlattım ya, biz bu motorun üzerine çıktığımızda otomobille kullanıyorum hayatımın. Daha çok kısmında otomobil kullanıyorum. Otomobile bindiğinizde aklınıza tabii ki böyle bir şey gelmiyor. Ama motor öyle değil. O yüzden de motorda atlattığınız kazalar, motorda yaşadıklarınız biraz daha böyle şey olabiliyor zaman zaman. Yasak. İleriden dönebilirsin ama çok yol yok. Adam U tabelasının önünde U yasak mı diye. Yasak ama. Evet, neyi konuşuyorduk? Yani dolayısıyla da biz böyle bir şey atlattığımızda biraz daha duygu durumumuz yüksek olabilir yani. Çünkü muhtemelen o atlatılan kazada araba maddi hasar görecekken motorcu muhtemelen büyük ya da küçük fiziki zarar görecek. Bunu bildiği için de tabii daha gergin, daha yüksek volümde oluyor duyguları. Toparlayacak olsak neye geliyorduk? Yani dolayısıyla da aslında bu tarz ekstrem olayları ve duygu geçişlerini saymazsak motosiklet bana daha sakin olmayı, daha farkında olmayı, daha dikkatli olmayı, daha anlayışlı olmayı gibi birçok şeyi öğretti. Bunlar motorun benim hayatıma kattığı duygular. Bu duygular da ilk motora bindiğiniz andan itibaren başlıyor. Motor hayatınız olduğu sürece de devam ediyor işin gerçeği. Çünkü aynı duyguları her seferinde bir daha yaşıyorsunuz. Şimdi toparlayacak olursak, alt alta yazacak olursak da bu bir araç değil, bu bir yoldaş. Bu bir yol arkadaşı. Beraber anılar yarattığınız ve yaşadığınız, beraber yollar açtığınız, beraber birçok şeyi düşündüğünüz bir yol arkadaşı. Yılmaz Erdoğan'ın bir şiirinde diyordu ya, yol bir yere gitmez, o bir durma biçimidir diye. Tam olarak öyle. Yol bir yere gitmiyor. Bir durma biçimi bu. Ve siz motosikletinizle beraber o yolda duruyorsunuz. O yolda dururken de türlü türlü duygular, türlü türlü hisler yaşıyorsunuz. Manzaramız harika olmadı mı bu arada? Böyle bu tatlı tatlı virajlar alırken çok da konuşmamayı, manzaranın tadını çıkartmayı planlıyorum. Dolayısıyla da ben şehirden kaçmak için motosiklet aldım ama kendime kaçıyormuşum, haberim yok. Motosiklet sürmek güzel şey, hayatınızda olduğu için mutlu olacağınız bir şey. İyi ki var, iyi ki başladım. Musatte Kaizen'e gelince de dediğim gibi onun tanıtım için bir videosunu mutlaka çekeceğim. Bu yol arkadaşlığımızı sizinle paylaşıyorum. Kendisini de size tanıtacağım. Hatta bir gün belki kendim de tanıtırım Musatte gibi. Benim de tanımaya değer şeylerim olduğunu düşünüyorum. Yani şu an manzara o kadar güzel ki konuşup onu bozmak istemiyorum. Tadını çıkartmak istiyorum.